Burada gerçeklik kollara ayrılır ve farklı zaman çizelgeleri meydana çıkar. Her birinin kendi Ben Tennyson'ı vardır. Daha anlamlı geliyor mu? Hayır, hem de... Ya Ben Tennyson Omnitrix'i hiç bulmasaydı, evrenin en ikonik kahramanının hiç var olmadığı bir dünya hayal edin. Vilgax sonunda kazanır mıydı? Büyük Baba Max hala gizli görevlerine devam eder miydi? Bildiğimiz Ben 10 evreni tamamen farklı olur muydu? İşte bugün bu videoda sizlerle birlikte Ben 10 serisinin en güçlü kahramanı hiç var olmasaydı nasıl bir zaman çizelgesi ortaya çıkardı bunu inceleyeceğiz. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Aslında eğlenceliydi. Süper kahraman gibiyim. Maç! Olamaz. Yeni bir saat almam gerekiyor. Aslında Ben Tennysson Omnitrix'e hiçbir zaman sahip olmasaydı neler olurdu? Ben 10 Universe serisinde bize bunu net bir şekilde göstermişlerdi. Hatta saati olmayan yani No Watch Ben'in evrenini bizlere detaylı bir şekilde göstermişlerdi. Videonun sonlarına doğru bu kıyaslamayı da yapacağım. Ancak ben bu konuya öncelikle varsayımsal olarak yaklaşacağım ve kendi teorilerimi sizlerle paylaşacağım. Videonun sonlarına doğru da No Watch Ben'in evreni ile kendi teorilerim arasında bir kıyaslama yapacağım. Ben öncelikle bu soruya kendi teori ve varsayımlarımı kullanarak değerlendirmek istiyorum. Videonun başında da söylediğim gibi Omnitrix olmadan Tennyson ailesinin yaz yolculuğu yani her şeyin başladığı o yaz tatili sıradan bir tatilden öteye gitmezdi. Büyük baba lütfen bunu sen yapmamış ol. Kuzinin de bu yaz bizimle gelirse eğlenceli olur diye düşündüm. Sorun olur mu acaba? Zaten hatırlarsanız Ben 10 Universe serisinde No Watch Ben'in evrenindeki Ben Tennyson ve Gwen Tennyson da yaz tatillerinin çok sıradan olduklarından bahsetmişti. Hatta zamanında gitmiş oldukları o yaz tatilinde çok bunaldıklarını ve sıkıldıklarını da söylemişlerdi. Umarım bunu büyük baba Max'in bizi küçükken götürdüğü kamp alanında yapmazlar. Gelmiş geçmiş en sıkıcı yolculuğun başlangıcı. Hiç hatırlatma. Hatırlar mısın? Büyük babanın hurda karavanıyla gitmiştik. Hayatımızın en kötü yıl. Peki o yaz tatili fazlasıyla sıradan ve sıkıcı geçseydi karakterlerimizin hayatları nasıl şekillenirdi? Hadi gelin konuşalım. Mesela ilk olarak Gwen'in potansiyelinden bahsedebiliriz. Eğer o yaz tatilinde Ben ve diğer Tennyson'ların maceraları olmasaydı Gwen'in büyü yetenekleri de daha geç açığa çıkacaktı. Hatta belki de uzun bir süre güçlerinden haberdar olmayacaktı ve belki de güçlerini hiç açığa bile çıkartamayacaktı. Eski büyük kitabım. Senin için sayfayı hazırladım. Aveo Exorior. Ancak bir ihtimal büyükannesinden Anodite güçlerine miras aldığı için belki de bir noktada bu güçleri keşfedebilecekti. Peki her şeyin başladığı o yaz tatili sıradan geçseydi Max'in hayatında ne gibi değişiklikler olurdu? Bildiğiniz gibi bizim ana evrende Ben'in Omnitrix'i bulması aslında Max'in gizli tesisatçı geçmişini erkenden ortaya çıkarmıştı ve bizlerin de Max'in tesisatçı olduğunu öğrenmemize yol açmıştı. Arkadaşları var. Ama saat hiç var olmasaydı ve o yaz tatilinde Ben Tennyson saati hiç bulmasaydı Max muhtemelen bu kimliğini uzun bir süre gizli tutabilirdi. Bilmiyorum işte, yani daha fazla bir şeyler olsaydı. İster inan ister inanma ne demek istediğini anlıyorum. Ama beklediğin şey seni bulacaktır. Öyle ya da böyle. Ta ki dünya gerçekten büyük bir tehdit altına girerse Max işte o zaman gerçek kimliğini açıklamak zorunda kalırdı. Büyük baba? Sana anlatmak istedim gerçekten. Ama bazı kurallar var. Elbette tüm bu saymış olduklarımdan sonra Omnitrix'i kullanan biri olmayınca dünya çok daha savunmasız olurdu. Peki böylesi bir evrende Vilgax olsaydı nasıl olurdu? Vilgax gerçekten kazanır mıydı? Muhtemelen evet. Çünkü Vilgax'ın karşısına çıkacak bir Ben Tennyson olmayacaktı. Ayrıca Vilgax'ın gezegenleri fethetmesi için Omnitrix'e ihtiyacı da yoktu. Vilgax zaten ham gücüyle de fazlasıyla güçlü bir karakterdi. Onun en başından belli Omnitrix'e sahip olmak istemesinin tek sebebi ordusunu da fazlasıyla güçlü ve durdurulmaz yapmak istemesiydi. Omnitrix DNA'ları senkronize edecek. İnsalazor. İnsalazor. İnsalazor.
Eğer böyle bir zaman çizelgesinde Omnitrix hiç var olmasaydı ve Vilgax bir gün bu gezegene gelseydi yine dünyayı çok rahat bir şekilde ele geçirebilirdi. Yani sıradan bir orduya sahip olsa da Vilgax dünyayı kolaylıkla ele geçirirdi. Tüm bu konuştuklarımızın yanı sıra ana evrende pek çok kez görmüş olduğumuz önemli karakterlerin hayatlarında da büyük ölçüde değişiklikler olurdu. Mesela Kevin Levin'i ele alalım. Ben Tennyson'ın etkisi olmadan büyük ihtimalle Kevin Levin hep bir suçlu olarak kalırdı. Onu doğru yola sokan şey Ben ve Gwen'le olan bağıydı. Yani Kevin'in yolu Tennyson ailesiyle hiç kesişmeseydi Tavern her zaman basit bir suçlu olarak kalacaktı. Muhteşem bir defans. Affedersin dostum. Sorun yok. Hey saatim. Ben Ten Universe serisinde gördüğümüz Rook Blanco'yu da hatırlıyorsunuzdur. Eğer Ben Tennysson Omnitrix'i bulmasaydı Gwen ve Kevin'la ortak olmazdı. Sonrasında Rook'la da ortak olamazdı. Çünkü böylesi bir evrende Ben Tennysson Omnitrix'e sahip olmadığı için elbette tesisatçıların varlığından da haberdar olmayacaktı. Elbette bu evrende de Ben'in ortağı olmasa bile Rook Blanco iyi bir tesisatçı olabilirdi. Ama onun parlaması Ben'le kurduğu ortaklık sayesinde gerçekleşmişti. Ben Tennyson'ın Omnitrix'i bulmadığı bu evrende de elbette Rook Blanco da daha sıradan bir karakter olarak kalacaktı. Ayrıca böylesi bir alternatif evrende herhangi bir tehdit ortaya çıktığında Omnitrix olmadığı için tüm yük Max ve tesisatçıların omzunda kalacaktı. Dünyayı korumak neredeyse imkansız bir hale gelecekti. Belki de galaktik tehditlere karşı bazı kötü karakterlerle bile işbirliği yapmak zorunda kalacaklardı. Çünkü tesisatçılar ne kadar gelişmiş teknolojiye ve bir orduya sahip olsalar da aslında o kadar da güçlü değillerdi. Aslında bu durumda bu evrenin çok daha gri ve karanlık bir noktaya gelmesine sebep olacaktı. Aslında burada da çok büyük bir paradoks olacaktı. Bir yandan Ben olmasa dünya çok daha savunmasız olacaktı. Öte yandansa Omnitrix'in varlığı zaten tehlikeleri dünyaya çekiyordu. Yani saat hiç ortaya çıkmasa bile belki de dünya uzun bir süre sakin kalabilecekti. Şimdi bizlere Ben 10 Universe serisinde gösterdikleri ve saati olmayan Ben 10 hakkında biraz konuşalım. Videonun başında da söylediğim gibi zaten bu sorunun cevabını bize Ben 10 Universe serisinde göstermişlerdi. Hatırlarsanız Ben 10 Universe serisinde bizlere No Watch Ben yani saati olmayan Ben 10'ın alternatif zaman çizelgesini göstermişlerdi. Tıpkı az önce bahsettiğimiz gibi bu evrende de Ben 10'ın hiçbir zaman bir Omnitrix'i yoktu. Dünya sıradan, sakin ve güvenli görünüyordu. Yani ilk baktığımızda öyle görünüyordu. Saatsiz bir Ben'in yaşadığı evren tamamen tehlikesizdi. Ama bu noktada asıl sorun da şuydu. Tehditler bu evrenin içinden gelmese bile diğer evrenlerden gelebiliyordu. Zaten bunu bölüm içinde de görmüştük. Alternatif Benler ve Vilgax birleşip bu evrene saldırdığında No Watchman tamamen savunmasız kalmıştı. Ben'in aksine diğer karakterler de hiçbir şey yapamıyorlardı. Mesela bu evrendeki Gwen, Undyne güçlerini hiç keşfetmediği için güçlerini bilmiyordu. Kendini akademik hayatına vermişti ve Ben'le arası da iyi değildi. Yani Gwen'in de Undyne güçleri olmadığı için o da sıradan bir insandı. Max'e gelecek olursak Max bu evrende yine bir tesisatçıydı. Demek ki geçmişte dünyayı birçok kez korumuştu. Yani Ben ve Gwen olmasa bile tesisatçılar hala evrenin koruyucularıydı. Ancak doğruyu söylemek gerekirse tesisatçılar Vilgax veya diğer karakterlerle baş edebilecek düzeyde güçlü değillerdi. Kevin'a gelecek olursak bu evrendeki Kevin yalnızca birkaç saniye görünmüştü ve yine bir hırsızdı. Hatta bölümün ilk sahnelerinde gördüğümüz Kevin, Ben Tennyson'ın bileğinden sıradan bir saat çalıp kaçmıştı. Yani bu evrendeki Kevin sadece bir kapkapçıydı. Aslında bu evrende bize şunu göstermişti. Omnitrix olmazsa kendi başına bir tehdit belki de ortaya çıkmazdı. Ama başka evrenlerden gelen kötüler yüzünden No Watch Ben'in dünyası yine savunmasız kalmıştı. Yani saati olmayan bir Ben Tennyson'ın hayatı ve evreni sıradan ve gerçekten huzur içinde olsa bile diğer evrenlerden gelecek olan karakterler yüzünden bu evren savunmasız kalıyordu ve herhangi bir saldırı durumunda bu evren gerçekten büyük bir tehlike altına giriyordu. Aslında ya Ben Tennyson'ın Omnitrix'i hiç var olmasaydı sorusu bize şunu gösteriyor. Tek bir seçim sadece bir çocuğun değil, tüm evrenin kaderini değiştirebiliyor. Sizce saat hiç ortaya çıkmasaydı dünya daha mı güvenli olurdu yoksa felakete mi sürüklenirdi? Düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet dostlarım, bu videoda sizlerle birlikte Ben 10 serisinde görmüş olduğumuz Omnitrix hiç var olmasaydı ve Ben Tennysson bu Omnitrix'i hiç kullanmasaydı neler olurdu? Bu konu hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kork benden, Ben Tennyson.
Sen başka bir ben misin yoksa? Özür dilerim. Kulağa ne kadar saçma geldiğini tahmin edemezsin.